I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a... Yasemin. Neredeyiz Yasemin? Perge'deyiz. Güzel mi? Çok güzel. Kimsin acaba? Pergeli kaplumbağa. Sen kimsin? Yolculuk nereye? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Yasemin, Efendim? bugün yine harika bir yerdeyiz. Uzun bir aradan sonra Perge'deyiz. 10 Mart 2024. Pazar günü ve sakin değil mi ortalık? Evet, sakin. Saat kaç şu anda? Saat 12'ye 10 var. Evet, 12.10 var. An itibariyle başlıyoruz. Perge Antik Kenti'ndeyiz. Başlasın mı? Haydi başlayalım. Başlasın. Pamfilya bölgesinin başkenti, Pamfilya bölgesinde en önemli antik şehirlerden bir tanesi. Hem mimari anlamda, hem su mühendisliği anlamında, hem heykeltıraşlık anlamında gerçekten de insanı çok etkileyen antik şehirlerden bir tanesi Perge. Karşıda tiyatroyu en sona bıraktık. Perge'nin dışı. 1946 yılında başlamış kazıları ve aslında Perge'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi Anadolu'da ilk tamamen Türk ekibin kazdığı kazı alanı. Arif Müfit Mansel'le başlayan bir macera. Arif Müfit Mansel aslında 1945 yılında Antalya'ya gelmiş, Side'yi görmüş, burada 1946 yılında kazılara başlamış. Arif Müfit Mansel'den sonra da çok kuvvetli isimler burayı kazmış. Haluk Akbasoğlu, Sedef Hoca, şu anda Antalya Müzesi Müdürlüğü görevindeki sevgili arkadaşım Mustafa Demirel kazı başkanı olmuş dönem dönem. Şu gördüğünüz iki cihaz ilk kazılarda kullanılan cihazlar ve bunların birer ismi var. Şu sarı kız diye hatırlıyorum. Şunu da pehlivan diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynen doğru hatırlıyorum. Bu iki cihazla 1973-1995 yıllarında bu bölge kazılırken emekleri olan emektarlar diyelim. Ve şuradan girdik. Şuradan müze kartıyla girdik. Giriş ücretini çıkarken öğrenir, sizlerle paylaşırım. Şimdi Pamfilya bölgesi deyince aslında şunu düşünmemiz gerekiyor. 3 tane ırmağın arasında bereketli topraklar içerisinde bir bölgeden bahsediyoruz. Burası çok şanslı bir bölge. Toroslarla çevrili ve işte bu ırmaklardan bir tanesi Aksu, Kestros antik ismiyle anılan ırmak ve bu ırmakta zamanında 2000 yıl önce gemilerle ticaret yapıldığını biliyoruz. Ve burada gerçekten de bir liman olduğunun bilgisine ulaştık. Ancak limanla ilgili herhangi bir buluntu olmasa da liman olduğunu biliyoruz. Pamfilya bölgesinin baş şehri dedim. Aslında Perge milattan sonra 2. yüzyılda Roma'nın barış döneminde en parlak dönemini yaşamış. Ama tarihçeye baktığımızda
Hitit yazıtlarından bir tanesinde Parha diye bir yerden bahsediliyor ve işte Parha'nın burası olduğu. Dolayısıyla ta Hitit dönemine giden bir tarihçe, hatta Tunç Çağı dönemine giden bir tarihçeden bahsedebiliriz fakat buluntu yok. Perge zengin bir şehir. Heykelleri çok ihtişamlı. Biz geçen sene Antalya Müzesi'ni gezerken, ki Antalya Müzesi'nin bölümünü de hazırlayacağım, Perge'den çıkan heykelleri gördük. İnanılmaz ihtişamlı, büyük. İşte tiyatrodan, hamamdan çıkan heykeller, anıtsal çeşmelerden çıkan heykeller. Burada bir heykeltıraşlık atölyesi olduğu söyleniyor, bir buluntu olmamasına rağmen. Çünkü buraya özel bir takım özellikler var heykellerde. Tabii milattan sonra 2. yüzyıla gelinceye kadar Pers istilası, Büyük İskender'in gelişi, Perge teslim olmuş. Hiç savaşmamış Büyük İskender'le. Hatta Fasalis'ten Büyük İskender'in ordularını karşılayıp onlara eşlik ettiği söylenebilir. Helenistik dönem, Roma dönemi ve Roma dönemi sonrası Bizans dönemi için gerçekten muhteşem bir şehir olduğunu söylemek mümkün. Ve İncil'de adı geçen bir yer burası. Çünkü Aziz Paul misyonerlik faaliyetlerine buradan başlamış. Barnaba burayı ziyaret etmiş. Dolayısıyla Bizans dönemi de aslında burası için önemli, Bizans döneminin de önemli merkezlerinden bir tanesi. Tabii bir de yukarı şehir var. Akropolis'te çok fazla bir buluntu yok. Şimdi biraz sonra Akropolis'e çıkacağız. Orada bir seyir terası var. Oradan Perge'yi çok daha net göreceğiz. Bu şehrin 3 tane kapısı var. 3 kapıdan girilen bir şehir. Ama tabii ki Perge'yi aslında en çok zorlayan konu dönemler arasında eski döneme ait eserlerin yıkılıp yenilerinin yapılması ya da üzerine yapılması. Bu gerçekten zorlayıcı. Gördüğümüz bu kapı Roma kapısı, ilk kapı ve aslında oldukça süslü bir kapı. Deliklerini görüyorsunuz. Oralar mermer kaplı, muazzam bir tak varmış. Taktan bir şey kalmamış. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki ayaklar yani sadece kaideleri kalmış. Kapıdan girdiğimiz zaman tam karşıda Helenistik Kule'yi görüyoruz. Şu yer döşemesi tamamen orijinal. O zamanlardaki yer döşemesi. Ve düşünün ki bundan 2000 yıl önce burada insanlar hakikaten de çok güzel günler yaşamışlar. Burası şahane bir şehirmiş çünkü. Şimdi tam karşıda şu duvarın arkasında tiyatro. Tiyatronun hemen yanında stadyon. Yani stadyon zaten muhteşem bir stadyonu var. Biraz sonra gideceğiz. Eğlenceye, festivallere, şenliklere ne kadar meraklı insanlar olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Ne dersin Yasemin? Ne diyorsun? Valla güzel, çok güzel. Girişini çok beğendim ben. Çok güzel ya. Güzel bir şehre giriyormuş gibi hissediyorum. Roma kapısı. Şu gördüğünüz şunları tavanda hissedin. Yani tavan kasetleri bunlar. Kapıdan girerken kafanızı kaldırdığınız zaman şu anda Yasemin'in elini koyduğu kasetleri görüyorsunuz. O kadar ihtişamlı. Girer girmez şöyle hayal edin. Burası Perge'nin meydanı. Yani şehre giriyorsunuz, bir meydandasınız. Şimdi karşıda agora, yani toplanma yeri, çarşı, pazar yeri. Tam karşıda Helenistik kuleler ve şöyle döndüğünüz zaman Severus Çeşmesi ve hamam. Şimdi burası meydan. Roma şehirlerine girdiğimiz zaman Yasemin biliyorsun hamamlar. Önce yıkanıp arınıyoruz. Evet, yani önce hijyen. Evet.
çeşmeye baktığımız zaman çeşme 2 katlı bir çeşme. Şurası Güney Hamamı. Perge'de 2 tane hamam var. Biri Kuzey Hamamı, biri Güney Hamamı. Kuzey Hamamı'ndaki kazılar henüz devam etmekte. Çok net değil ama Güney Hamamı gerçekten muhteşem. Evet, şurası Severus, Septimus Severus çeşmesi. Bu çeşme gerçekten 2 katlı, çok özel bir çeşme. 2 ana caddesi var. Kuzey, güney ve doğu batı. Şimdi biz kuzey güneye geçeceğiz ama oraya geçmeden önce tabii ki bir hamam ziyareti gerekiyor. Şimdi hamamı görmek için tam karşıda Yasemin, şu sütunların olduğu yer var ya, orası hamamın kapısı. Yani oraya geçeceğiz. Ama ben çeşmeyi göstermek istiyorum. Çeşmenin hala günümüze gelen büyük bir havuzu var. Ve bu çeşmede gerçekten ihtişamlı heykeller varmış. Kocaman bir havuzu var. Yani kalıntılar bunlar. Günümüze gelen kalıntılar bunlar. Hamamlarda, Roma hamamlarında genellikle böyle propilon tarzı, yani 3 bölmeli giriş kapısı yoktur. Ama Perge'de böyle bir kapıya yer verilmiş. Tabii kalan ancak bu kadar. Şu gördüğünüz sütunların olduğu yer hamamın giriş kapısı. Şuradan da çok net görebiliriz. Yani kapı bu şekilde aslında. Şu anda görünen bu şehirde Artemis kültü yaygın ve zamanın ünlü tarihçilerinden Strabon demiş ki Perge'de yüksek bir tepede Artemis tapınağı var. Ama bulunamamış, çok aranmış. Henüz nerede olduğu bilinmiyor ama bu şehirde bir Artemis tapınağının olduğu biliniyor. Geldik. Evet, şimdi giriyoruz. Sevgili Yasemin'in bulunduğu yer. Şu alan. Palestra. Tabii zamanında burası kumla kaplı. Çünkü burada güreşiyorlar. Spor müsabakaları yapılıyor. Özellikle güreşte çok kullanılıyor. Bu alan palestra dediğimiz işte spor mücadeleleri için kullanılan alan. Etrafı sütunlarla çevrili. Şurada gördüğümüz Güney Hamamı'nın soyunma odaları. Şöyle hayal edin, üstü kapalı oranın. Duvarda raflar var, ahşap raflar. Kıyafetlerini oraya koyuyor hamama gelenler. Bir rivayete göre zenginlerin kıyafetlerini bekleyen de köleleri oluyormuş. Yani zengin her dönem yine zengin. Evet, aynen. Palestrada kuma bulanıyorlar. Böyle demirden mi desem, üzerlerindeki yağı temizlemek için, çünkü yağlanıp da güreşiyorlar. Burası soyunma odası. Bu sonraki dönemlerde yapılmış ve ne yazık ki buradaki mermerleri eritmek için kullanılmış. Yani o yüzden mermerlerin çoğu yok zaten. Damarlı. Gerçekten. Pembe, yeşil. Şurada bir oda daha var. Natatio diye geçiyor. Burası açık havuz. Üstü açık havuz. Şu nişlerde heykeller var. Ve işte burada güreşten sonra havuzda yüzüyorlar. Bir de kapalı havuzumuz var. Şimdi Güney Hamamı'na giriş yapıyoruz. Buyurun Yasemin Hanım. Size önden alın. Şu çok belki aklınıza gelen sorulardan bir tanesidir. Kadınlar ve erkeklerle alakalı hamam kullanımı nasıldı? Şu anda Frijideryum'dayız. Burası da kapalı havuz. Buradan çıkan heykellerin çoğu Antalya'da ama 1970-80 arasında çok yağmalanmış. Dolayısıyla bazı heykellerin başları yok. Nereye gittiği belli değil.
Bazıları bulunmuş, getirilmeye uğraşılıyor. Bu da ülkemizin acı gerçeklerinden. Frijidaryum yani soğukluk bölümü. Sağlık açısından tabii direkt sıcağa maruz kalmaması için insanların önce böyle bir bölümdeler. Kadınlar ve erkekler Roma hamamlarını nasıl kullanıyorlardı? Şimdi Yunanlılar birazcık daha esneklermiş. Kadınlar ve erkekler bir arada kullanıyormuş hamamları. Ama Romalılar biraz daha muhafazakar. Dolayısıyla Roma döneminde belli günler ayrılmış hanımlara. O belli günlerde hanımlar kullanıyormuş. Ama karışık kullandıkları zamanlar da varmış. Evet, şu gördüğünüz delikler, buranın tamamen mermerle kaplı olduğunu hayal edin. Mermerlerle kaplı, üstü kapalı, çok son derece ihtişamlı. Tabii yer döşemesi olarak aslında bütün yer döşemesi bulunmuş ama koruma altına alındığı için şu anda böyle. Sadece göstermek amacıyla işte mermerin kullanımı, bütün taban böyle döşeliymiş. Tabaka halinde kare kare mermer döşeli olduğu söyleniyor. Renkli mermerlere çok yer verilmiş mesela bu Perge'de özellikle. Burası Tepidaryum, ılıklık bölümü. İşte biz burada Hipokaos dediğimiz Roma hamamlarının ısınma şeklini çok net görüyoruz. Aslında bazen yuvarlak oluyor. Bazen üçgen olduğu da olabiliyormuş. Burada dikdörtgen kullanılmış. Gördüğünüz alanlardan, boşluklardan sıcak hava veriliyor. O boşluklardan geçiyor. Tabandan ısıtma dediğimiz şey burada söz konusu. Ancak duvardan da ısıtma olduğunu biliyoruz. Evet, şu gördüğümüz bakın kanallar. Şimdi sıcaklık bölümüne geçeceğiz. Sıcaklık bölümü külhana en yakın yer ve en sıcak alan. Ilıklıktan sıcaklığa geçiyoruz. Ve işte bu hamamdan çıkan muhteşem heykellerin hepsi Antalya Müzesi'nde. Antalya Müzesi bölümünde hepsini sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bugün Türk hamamlarında da rastladığımız burada bir havuzumuz var. Oldukça geniş bir havuz. Ve işte Hipokaos dediğimiz, işte yerden ısıtma dediğimiz hamamlarda burada kemerli bir şekilde. Neden kemerli? Daha geniş alan, daha sıcak olması için kemerli. Biz o kadar antik şehir gezdik, o kadar hamam gördük. Çok merak ediyorduk. Hipokaos nasıl bir şey, nasıl bir şey? İşte burada gerçekten de şöyle biraz da yaklaştırabilirsem çok net görüyorum. Evet, şimdi hamamdan çıkıyoruz. Bu arada biraz önce Yasemin'le konuşurken aklıma geldi. Bu kadınlar, erkekler bir arada yıkanma vesaire. İşte Roma dönemi biraz daha muhafazakar demiştik. Hadrian'dan bahsetmek istiyorum. Hadrian takını göreceğiz biraz sonra. Hadrian çok gezenti biriymiş. En gezenti imparatorlardan. Çok gezmiş gerçekten ve Perge'ye de 2 defa gelmiş. Bir gelişinde imparator değilmiş, ikinci gelişinde imparatormuş. Hadrian demek ki muhafazakar ki bu hamamda kadın erkek bir arada yıkanmayı bir dönem yasaklamış. Hamamın şu bölümleri, şurada hamamın bölümleri var fakat ne olduğu, ne için kullanıldığı hali hazırda belli değil. Yani orada 2 bölüm diye hatırlıyorum. 2 bölüm daha var ama ne için kullanıldığını bilmiyoruz. Evet, tam karşıya dönüyoruz ve Propilon'dan geçiyoruz. Tam karşıda Agora. Agora toplanma yeri, artık biliyoruz. Pazar yeri, dedikodu yeri.
Yani insanların gerçekten bir araya geldiği yer. Zaten Pamfilya bölgesi için Pamfilya köken olarak, sözcük kökeni olarak birçok topluluğun bir araya geldiği bölge olarak düşünülüyor. Ve burada gerçekten de etnik anlamda çok uluslu bir bölge burası. Şu Helenistik kuleler, bunlar 3 katlı aslında. Şöyle orijinalini de göstereyim. Yasemin tam önünde. Bir tanesinde restorasyon devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Neden Helenistik kule? Helenistik dönemde yapılmış. Sonradan sadece aksesuar ya da süsleme olsun diye. Şehrin aslında burası Helenistik dönemde Sur. Yani buradaymış şehir. Sonradan burası meydanda kalmış. Yarım dairede tam önünde bir alanı var. Heykellerle süslü. Oraya da biraz sonra geçeceğiz. O yüzden Helenistik kule 3 katlı. Şimdi alt katlar savunma amaçlı diyen var. Işık gölge oyunu için öyle diyen var. Herhangi bir pencere yok. Birazcık daha çıkıntılı. Bir dönem 1970'li yıllar diye hatırlıyorum. Yıllarda hata yapmış olabilirim. Haluk Abbasoğlu o dönemki kazıyı süren arkeoloğumuz. İşte katkılarınız olsun, sütunların altına isimlerinizi yazalım. Her bir sütunu onarmanın maliyetini böyle kişilere yüklemiş. Ve kişilerin de isimleri yazılmış sütunların altına. Valla ben bile katılmak isterdim şahsen. Nefis bir düşünce gerçekten. Evet, Agora'ya doğru yürüyoruz. Bu Helenistik kulelerden Sütunlu Cadde'ye biraz sonra geçiş yapacağız ama önce bir Agora'yı görelim. Şehrin 2 tane nekropolü var. Birisi doğuda, birisi batıda. Nekropoller Perge'de önemli çünkü çok şahane kabartmalı lahitler çıkmış. Şu an Antalya Müzesi'nde. Buranın çok zengin bir yer olduğu zaten belli. Evet. Dört bir yanı sütunlarla çevrili stoa diyoruz. Stoa'nın ne olduğunu diğer videolarda anlatmıştım ama ilk defa izleyenler için. Yani şu koridorun üstü kapalı. İşte güneşten, rüzgardan, yağmurdan korumak için özellikle yapılmış. Evet, burada yan yana dükkanları görüyoruz. Dükkanların, Perge'deki Agora'nın bir özelliği var. Dükkanların hem öbür tarafa açılışı var, kapısı, hem de Agora'nın iç tarafına. Tabi bu Agora niçin önemli? Makellum dediğimiz, Sagalassos'ta gördüğümüz değerli şeylerin satıldığı bir alan aynı zamanda. İşte değerli et balık ürünlerinin satıldığı diyebiliriz. Ve bakın Makellum karşıda, oraya doğru yürüyelim. Yani aslında bu alanın tamamına Makellum denebilir. Agora Makellum. Mesela şurada hayal ettim ben. Buraya gelmeden önce izlediğim görsellerde. Burası su dolu. İşte balıkları buraya atıyorlar. Hani taze kalsın diye.
Şu anda Mart ayının 10'u. Sıcaklık 21-22 derece. Yazın burayı düşünemiyorum. Merhaba. Merhaba. Kaçtı zaten. Nasılsın? Netting. Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Netting. Merhaba. Şimdi tabii o zaman tabelalar falan yok. İşte mesela dükkanların önünde böyle simgelerle ne satıldığını görüyorsunuz. Yani burada artık belki bıçak satılıyor. Güzel. Balıkçı. Temizlenip satılır. Evet, burası da balıkçıymış. Şimdi Agora'dan çıkıyoruz. Helenistik kulelerin bu tarafı sonradan yapılmış. Roma döneminde yapılmış. Ve tören alanı gibi düşünün. Tabii Hadrian Takı ile birlikte artık Sütunlu Cadde'ye giriş yapacağız. O şahane Sütunlu Cadde'ye. Yani tabii şu anda restorasyon aşamasında olduğu için çok yaklaşamıyoruz. Şu nişlerde heykeller var. Ama tabii bu şehir için bahsedeceğimiz çok önemli bir şahıs var. Belediye başkanı üstelik. Yasemin'ciğim. Hem de bir kadın. Bir kadın, evet. Plancia Magna. Ya da Plancia Magna. Buradaki heykelleri de o yaptırmış zaten. Plancia ya da Plancia Magna ya da Manya bir tüccar kızı. Ama Romalılarda antik dönemde çok enteresan bir şey var. Bizim Yasemin'le de çok sık konuştuğumuz. Bu insanların inanılmaz bir de dini bağlantıları var. Yani uhrevi ve ilahi tarafa da çok önem veriyorlar. Hem bakın siyasetin içinde hem bu şehir için Plancia çok şey yapmış ama hem de bir azize, bir rahibe. Babası erkek kardeşinin bu kulelerin nişlerinde heykeli olduğunu biliyoruz. Evet, geldik Pergen'in en meşhur bölümüne. Sütunlu Cadde. Şimdi şöyle hayal eder misiniz? Lütfen. İki tarafta şurası ve şu bölüm yürüme yolları, üstü kapalı, tam ortada muazzam bir su mühendisliği, yukarıdan aşağı Kestros çeşmesinden başlayan ve buraya kadar uzanan bir kanal. Yani su mühendisliğinin belki de en muhteşem olanı ve milattan sonra 2. yüzyıldan bahsediyoruz. 2000 yıl önceden bahsediyoruz. Bu su buradan akarken bir takım böyle tümsekler yapılmış. Şimdi onun sebebi yukarıdan aşağı akarken hem suyun debisiyle alakalı hem de o ses, o akustik hepsi bir bütün. Yer döşemeleri böyle değil. Tabii daha şaşalı, çok daha süslü. İki yanında şurada dükkanlar ve arka bölümlerinde evler. Bu caddeye giriş Hadrian Takı'yla. Hadrian Takı'nı da Plancia Magna yaptırmış. Hadrian Takı'ndan sonra böyle bir caddeye giriliyor. Ya ne kadar güzel ya, ne kadar zevkli değil mi? Havuz. Ve sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Antalya'nın Atatürk Caddesi yıllar önce aynen bu şekilde inşa edilmiş.
Arif Müfit Mansel hocamız ne yazık ki benden çok önce vefat etmiş. Ama Anadolu arkeolojisi için çok önemli isimlerden bir tanesi. Arif Müfit Mansel hocadan sonra Jale İnan olayı devralmış. Jale İnan'ın hayatının bir dönemine denk gelmeyi çok isterdim. Jale İnan sonra da Jale İnan'ın yetiştirdiği öğrencisi olan Haluk Abbasoğlu olayı devralmış. Sonrasında Haluk Hoca da vefat edince Sedef Hoca devreye girmiş. Sağ olsunlar. Şu anda Antalya Müzesi Müdürü olan arkadaşımız Mustafa Demirel kazı başkanlığı yapmış bir dönem. Yani buranın özelliği tamamen Türklerin kazıyor olması. Kazıyor olması değil mi? Evet, en önemli özelliği o. Ama 70'li 80'li yıllarda çok talan edilmiş. Evet. Çok yurt dışına çok götürülen eser var. Ama biz bunu hep görüyoruz Yasemin. Evet, her devirde. Bak karşıya Dönemde. cadde hala duruyor, görüyor musun? Yalnız ben Perge'de latrin göremedim. Aa evet, latrin aslında şehrin girişinde bir hamam. İşte şehrin... Hayır, planda da yok. Yok değil mi? Yok. Ama var mıdır acaba? Ay vardır tabii ki ama bilemiyorum. Ya Artemis Tapınağı'nı bulamamışlar ki daha. Düşün. Mustafa Bey'e sormak lazım. Latrin var mıydı? Evet, sorarız. Mustafa'ya sorarız bakalım, o bilir. Bak ileride köprüyü görüyor musun? Köprüler yapılmış. Doğu batı yönüne devam eden cadde ile Kuzey Güney Caddesi'nin kesiştiği yerde bir tak var. Oraya da yaklaştık. Bölgeyle ilgili, Pamfilya ile ilgili burada antik şehirler genellikle liman şehri ve her birinin bir limanı var. Buranın da Kestros Irmağı kenarında bir limanı olduğunu söylemiştim zaten. Kıbrıs'tan, işte İsrail tarafından gemilerle ticaret yapıldığını biliyoruz. Bu sütunu mesela ayağa kaldırma konusunda Yıldız Vedat Özhan'ın katkılarıyla bu sütun ayağa kaldırılmış. Çok güzel bir uygulama. Çünkü antik şehir kazılarına ciddi bir bütçe ayrılması gerekiyor. Dolayısıyla bence bu uygulama çok güzel. İşte kuzey-güney aksında devam eden yolculuğumuzun kesişme noktası, Doğu-Batı caddesiyle kesişme noktasına geldik. Burada bir mimari var. Tam ortada. Bazilika. Mini bazilika. Yani mini kilise. Burası Bizans döneminde yapılmış. Tam böyle Kuzey-Güney Caddesi'nin kesişme noktasında. Minicik bir, bak karşıda apsis, 3 nefli, küçücük bir kilise. Çünkü Bizans döneminde de çok önemli burası. St. Paul yolu buradan başlamış ya. Aziz Paul yolu. Ta şeye kadar devam ediyor. Yazılı Kanyon'a kadar. Burada bir zafer takı var.
Demetrius Apollonius'a ait bir zafer takı var. Şimdi biz antik şehirleri gezerken antik şehirlerle alakalı bildiğimiz bir şey var. Hep antik şehirlerin yetiştirdiği işte ünlü filozoflar, ünlü matematikçiler. Evet, buranın da yetiştirdiği bir matematikçi var. Bu matematikçi bugün elips şeklinin çizimlerini yapan, ortaya koyan, analitik geometride isim yapan ünlü bir matematikçi. Şimdi burası, şöyle göstereyim, doğu-batı aksı. Biz buradan geldik. Burası kuzey-güney sütunlu caddesi. Şimdi bu sütunlu caddenin kuzey bölümünde tam karşıda Kestros çeşmesi ve yukarıda da seyir terasını görüyoruz. Ve üst taraf Akropolis. Yani yukarı tepe, yani yukarı şehir. Ama yukarı şehirden çok bir şey kalmamış. Lakin orada gerçekten muhteşem bir yapılaşmanın olduğu söyleniyor. Evet, zafer takı bu şekildeymiş. Kalan bunlar. Şimdi bu zafer takından yukarı doğru, çeşmeye doğru yürüyoruz. Bak insanımıza, yani insan o şişeyi oraya nasıl atar arkadaş? 2000 yıldır ayakta bu tarihi şehir. Biz herhalde yok etmek için uğraşıyoruz işte. Bak şurada çöp kutusu var. Bu çeşme 2 katlı bir çeşme. Tam ortada Kestros tanrıçasının heykeli var. Kaynak buradan başlıyor. Tam kuzey uçtayız şu anda. Yine bir havuzu var. Form olarak aslında farklı değil ama şu heykel çok güzel olmuş orada. Gerçekten zamanında gayet ihtişamlıymış. Buradan su akıyor. Sütunlu cadde boyunca. Ve şimdi seyir terasına çıkıp Perge'yi en güzel görebileceğimiz yere doğru yol alıyoruz. Ve Perge antik şehrinde gördüğümüz yapıların çoğu Roma'nın en şaşalı dönemi. Özellikle milattan sonra 2. yüzyıl yapıları, 1. yüzyıl var, 2. yüzyıl var. Tam 2 saati doldurduk. Ve Kestros çeşmesinden yukarı doğru çıkıyoruz. Şuradan evleri, bak evleri tam şurada. Perge'yi en güzel görebileceğimiz noktadayız. Seyir terasındayız. İşte kuzey-güney sütunlu caddesi, doğu-batı sütunlu caddesi. Az sonra mozaikli yapıya gideceğiz. Orada kurban sahnesini göreceğiz. Ve tabii ki Karakalla çeşmesi tam şurada. Evet, saat kaç Yasemin'cim? Saat 2'yi 10 geçiyor. Yani bu mevkiye kaç dakikada? 2 saatte mi geldik? Ya 2 saat aşağı yukarı. Evet, şu anda seyir terasındayız. Bayıldım ya. Bence de çok güzel bir mimarisi var. Evet, ve ortadan geçen su. hayal ettiğin zaman, yani bir zamanlar oradan akan, ortadaki kanaldan akan suyu, bir de böyle seki Evet, yapmışlar. Oradaki o su sesi, o ambiyans, işte iki tarafta dükkanlar, Evet. iki tarafta cadde, stoa dediğimiz kapalı cadde. Gerçekten Romalılar çok zevkli insanlarmış, değil Çok mi? zevkli. Evet, evet. Mimari açıdan çok harika. Yani öyle yapmış olmak için yapmamışlar. Su. Evet, yola devam edebilir miyiz? Haydi devam edelim. Haydi devam edelim.
alanları, arkada dükkanlar. Of ya, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burası bir kavşak. Biraz önce de söylemiştim. Ya süs havuzu bence. Şöyle bir Kestros nehir tanrısına doğru da bakalım. Çeşmeye. Ve şimdi doğu batı yönündeki caddeye ilerliyoruz. Güney hamamını gezdik. Kuzey hamamı da bu caddenin sonunda. Karşıda gördüğünüz kemerler su kemerleri. Yani adamlar suyu enteresan kullanmışlar ve bu yürüdüğümüz caddenin altından da kanalizasyon geçtiğini biliyoruz. Bakın havuzlara. Her antik şehrin bir efsanesi mutlaka var. İşte bu şehrin de bir efsanesi var. 2 tane Truvalı kahramanın Kıbrıs'tan yola çıkıp bu bölgeye gelip bu şehri kurup daha sonra da Kilikya dediğimiz Mersin, Adana tarafına devam ettikleriyle ilgili bir efsanesi var. Oysa ki tarihçeye baktığımızda Hitit kaynaklarına kadar uzanan bir tarihçeyi görünce çok daha eski Truva Savaşı'ndan çok daha eski bir tarihçesi olduğunu biliyoruz. Yani bu bir efsane. Mozaikli yapı. Bence sunak yapısı bu. Çünkü mozaiğin anlattığı enteresan bir hikaye. Bir tanesi Agamemnon. Diğer isimleri zikretmeyeceğim ama şöyle ki Truva Savaşı'na gidiyorlar bu kahramanlar. Agamemnon'un kızı da yanında. Ve tabii ki rüzgar tanrısından yardım istiyorlar. Bunun için de Agamemnon kızını kurban etmeye karar veriyor. Ancak kızın bundan haberi yok. Kız bu kahramanlardan biriyle evleneceğini falan hayal ediyor. Bu mitolojik hikayeye birçok antik şehirde rastlıyoruz bu arada. Güzel, çok ilginç. Yine bir Hazreti İbrahim hikayesi. Enteresan değil mi? Evet, Hazreti evet. İbrahim hikayesi gerçekten de inanılmaz. Şimdi bu yapının ne olduğuyla alakalı bir bilgi yok. Bu kompozisyondan Evet. sunak olduğunu aslında çıkarıyoruz. Yani bence sunak. 2013 yılında ziyaretler. Bak, mekanın bir dükkandan çok daha öte, milattan sonra 2. yüzyılda dinsel işleve sahip sunu kurban mekanı olarak kullanıldığı ve milattan sonra 5. 6. yüzyılda Bizans döneminde iskanı sırasında yine ruhani amaçla hizmet eden Ayazma'ya ya da şifahaneye çevrildiği söylenebilir. Evet. Ayazma. Bakar mısın taş Suyu var mı işçiliği? acaba? Palestra ile gimnazyum arasında çok büyük farklar yok ama gimnazyum Roma döneminde aslında lise çağındaki özellikle erkek çocukların savaşa hazırlanmak maksadıyla bir takım sporsal faaliyetleri öğrendikleri, geliştirdikleri yerler, gimnazyumlar. Ve genellikle de şehirlerin dışında ya da girişinde yer alıyorlar. Su kemeri bu. En
en doğru tabir bence de spor akademisi. Yani palestra demek, bence palestra çok bambaşka bir işlevi var. Palestraya herkes gidip orada güreşebiliyor. Evet. Yani hamamın yanı çünkü. Evet, doğru. Ama gimnazyumlar eğitim amaçlı. Akademi demek, evet, spor akademisi. Çok doğru bir tabir. Evet, şu yapı gimnazyumun duvarı. Şurası gimnazyumun duvarı. Yani kalıntı olarak çok bir şey kalmamış. Aslında buralar daha kazılmaya devam edecek. Bu batı kapısının, batı girişinin az ilerisinde de nekropol var. Yani ölüler şehri. Bakar mısın hamamın devasalığına? Aa, evet. Karakalla Çeşmesi'ne geldik. Saat 14:25. Evet, Karakalla Çeşmesi. Nimfeum. Nimfeler, su perileri mitolojide. Roma çeşmelerine de Nimfeum diyoruz. Çeşmenin formu bu. Yarım daire şeklinde bir havuzu var. Kalan tepeden bu. Sütunlu Batı Cadde'nin sonlandığı noktada. Ve Kuzey Hamamı'nın da hemen önünde. Severus Çeşmesi de Güney Hamamı'nın önündeydi. Evet, buradan da birçok heykel çıkmış. Bir kere heykelle alakalı gerçekten çok iyiler. Heykeltıraşlıkla alakalı çok iyiler. Buradaki heykellerin form olarak çok buraya özgü olduğu, çok burayı yansıttığı, diğer bölgelerin heykellerinden ayrıldığı noktaların çok olduğu beyan edilmiş ve burada bir heykeltıraşlık okulu olduğu düşünülüyor. Oldukça geniş bir havuzu var. Evet, karşıda Kuzey Hamamı. Evet, gimnazyumun girişi. Ama bakayım başarabilecek miyim tam içine girmeyi.
Dış duvarlarını gördünüz zaten. Yani tırmanmak gerekiyor. Onu da göze alamıyorum. Evet, biz Batı Caddesi'ni bitirdik. Batı Sütunlu Cadde'yi bitirdik. İşte Doğu Caddesi de bu şekilde. Burada çok fazla bir şey yok ama yani bu caddenin de yine su mühendisliği harika. Tam ortada bir kanal var. Yine sütunlu bir caddesi var. Ve muhtemelen işte şurada da dükkanlar. Zaten surları da ileride görüyorsunuz. Şimdi geri dönüyoruz. Nereye doğru? Stadyon ve tiyatro. Bunlar da sur duvarları. Şimdi stadyona doğru geçiyoruz. Stadyon ve tiyatro kaldı geride. Stadyon ve tiyatro şehrin dışında oldukça güzel bir stadyonu var. 12.000 kişilik. Şimdi stadyum mu, stadyon mu? Bununla ilgili bir bilgi vereyim. Stadyon Yunancası, stadyum Latincesi. Biz stadyon diyeceğiz. Stadyon aynı zamanda bir ölçü birimi. Evet, geldik 12.000 kişilik stadyona. Burada çeşitli gösteriler, araba yarışları, at arabası yarışları, disk atma, gülle atma gibi gösterilerin yapıldığı alan. Oldukça büyük bir stadyum. Şimdi normalde stadyon dediğimiz ölçü birimi, yanılmıyorsam aklımda kalanı söylüyorum, 1.30'a denk geliyor. Yani stadyonlar 1.30'luk ölçülerde. Ancak bu stadyon neredeyse 1.30'un 2 katı, 2.64 diye hatırlıyorum. Yani standart stadyon ölçülerinin de üzerine geçmiş. Gerçekten büyük bir stadyon. Şu gördüğünüz duvar çok sonra eklenmiş. Onun eklenme sebebi de zaman içerisinde katılım azaldığı için orayı tiyatro olarak kullanıldığını biliyorum. O bölümü. At arabası yarışlarının yapıldığını biliyorum bu alandan. Şimdi burada şu oturma yerlerini düşünün. 12.000 kişi oturuyor ve müsabakaları izliyor. Ve hemen şu karşıda tiyatro var. 13.000 kişilik. Bazı kaynaklarda 15.000 diye geçiyor. Pergen'in tiyatrosu da çok özel bir tiyatro. Biraz sonra tiyatro ile zaten final yapacağız. Değil mi Yasemin? Ve Romalıların bu mimari detayda, düşünün ki bir dağın eteğine inşa etmiyorlar. Tamamen düz alanda. Peki dengeyi nasıl kuruyorlar bu düz alanda? Beşik tonozu o kadar güzel kullanmışlar ki ve beşik tonoza da bir eğim, doğal bir eğim vererek şu meyili sağlamışlar. Gerçekten çok zekice. Tiyatroda bu beşik tonoz hikayesini çok daha net göreceğiz.
bu beşik tonoz sayesinde bu eğimi sağlamışlar. Bakın. Şu parçalar kuzeyden getirilmiş. Şu parçalar Hadrianus takından. Ne kadar zor bir iş. Yani hiç kolay değil. Bu parçaları tek tek toprak altından çıkarmak. Şurada Agora'dan getirilen parçalar var. Yanlış olabilir. Yanılıyorsam düzeltin. Şunların dükkan olduğunu biliyorum. Stadyonun dışındakiler, şu tonozlu bölümleri dükkan olarak kullanıldığını biliyorum. Ama yanlış hatırlıyorum olabilirim. O kadar çok bilgiye ulaştım ki artık bir yerden sonra bilgiler karışabiliyor. Evet, stadyon ve şimdi tiyatroya geçiyoruz ve buradan giriş yaptık. Soralım bakalım ne kadarmış müze kartı olmayanlar. Evet, tiyatroya doğru geçiyoruz. Giriş ücretini söyleyeyim. 11 euro. 10 Mart fiyatıyla 385 lira. Ama 11 euro olduğu için değişken bir rakam. Müze kartınız varsa yaşadınız. Senelik 60 lira. Birçok öğren yerine, müzeye ücretsiz girebiliyorsunuz. En mantıklısı müze kartı sahibi olmak. Ve genellikle de dağ eteklerine yapıldığı için aslında çok büyük sorun olmasa da burası Perge Tiyatrosu düz bir alanda, düz bir ovada. Dolayısıyla bu eğimi vermek için stadyonda da söylediğim gibi beşik tonozu kullanmışlar ve bunu çok mahir bir şekilde kullanmışlar. Tiyatroya giriyoruz an itibariyle. Perge'nin tiyatrosu gerçekten de antik şehirlerin tiyatroları içinde çok güzel tiyatrolardan. Her şeyden önce şu bölüm, orkestra bölümü, karşı sahne 3 katlı ve katlarda heykeller ve aslında en önemlisi de yakınlaştırayım. Dionysos'un hayatından sahneler var. Tabii tiyatroların, Roma tiyatrolarının ortaya çıkış sebebi tiyatrolar değil. O dönemde Dionysos şenlikleri yapılırmış. Dionysos da bereket, şarap, üzüm tanrısı ve aynı zamanda eğlence tanrısı. Hatta tiyatrocular için çok önemli bir tanrıdır Dionysos. Bu alanlarda şenlikler düzenlenirmiş. Aslında zaman içerisinde işte böyle meydanlarda yapılırmış. Etrafında da seyirciler olurmuş. Ve zaman içerisinde böyle oturma yerleri yapılmış. Evet, şu
oturma yerlerine antik dilde kavea deniyor. Bilenleriniz vardır ama biz bir kere daha hatırlatalım. Efendim, orkestra denilen şu yarım daire bölümü. Şöyle diazomayı göstereceğim. Şu aralarda gezilen yerlere diazoma deniliyor ve 2 tane diazoması olduğunu biliyoruz bu tiyatronun. İşte Yasemin şu anda diazomada. Dur göstereyim. Aha, burası diazoma. Ayaklarını görüyorsunuz. Bazı yerlerde 13.000, bazı yerlerde 15.000 diye geçiyor. Biz ortalamada 14.000 kişilik diyelim. Böylece biz de bir rakam ortaya atmış olalım. Bu tiyatronun en önemli özelliği kabartmaları. Tam karşıda Dionysos'un hayatına dair sahneler var. Ve burada birçok heykel bulunmuş. Tiyatroda bulunan heykelleri de Profesör Doktor Jale İnan, Anadolu'nun ilk kadın arkeoloğu, Anadolu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Plancia Magna'nın şehrinde çalışmış ve çok enteresan. Bu tiyatrodaki heykelleri buluş hikayesi de çok ilginç. Aslında kendisi burada kazıyı yönetirken bir süre sonra öğrencisi olan Haluk Hoca'ya, Haluk Abbasoğlu'na devretmiş kazıları. Ve aradan bir süre geçtikten sonra tekrar buraya gelmiş ve öğrencisinden izin istemiş. Tiyatroda kazı yapmak istiyorum diye. Yaptığı o kazıda birçok heykel bulmuş. Antalya Müzesi'nde sadece buradan bulunan heykellerin salonu var. Evet, Jale İnan buradan o heykelleri bulunca Haluk Hoca çok şaşırmış. Hocam nasıl oldu bu? Onlar benim çocuklarım. Rüyama girdiler, beni çağırdılar diye de espri yapmış. Yani buradan tabii Jale Hoca'ya da Allah'tan rahmet diliyorum. Çok emeği var. Muhteşem güzel bir tiyatro ve Roma tiyatrolarında işte cavea dediğimiz bu oturma alanları Perge'deki bu tiyatroda çok rahat, değil mi Yasemin? Evet, Gerçekten evet. Çok rahat. Bir de diğer tiyatrolarda görmediğimiz, çok fazla görmediğimiz şu yukarıdaki kemerli bölümler ve bu tiyatronun alt bölümünde de dükkanlar olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu alt bölümünde değil, tam bu sahnenin arka tarafında dükkanlar olduğunu biliyoruz. Ve şu kenarda gördüğümüz korkuluklar vahşi hayvanlarla yapılan gladyatör dövüşleri yapılırken insanları korumak için yapılmış ve oldukça da süslü yapılmış. Gerçekten çok güzel bir tiyatro. Görülesi bir yer gerçekten de. Nasıl geçti? Güzel, her zamanki gibi. Çok güzel şeyler vardı. Daha önceden de biliyorsun Perge'ye niyet edip Antalya Müzesi'nde sonlandırdığımız günümüz vardı. Evet. Antalya Müzesi'ni gezip burayı gezmek daha iyi oldu bence. Çünkü orada çıkan eserleri gördük, heykelleri gördük. Çok güzel, çok muhteşem. Gerçekten, evet. Antik kentleri gezerken onların böyle hikayeleriyle gezmek çok çok daha zevk verici. Kesinlikle katılıyorum. Yani mesela Jale İnan'ın ilgili anlattığım hikaye çok gerçekten benim ilgimi çekti ve çok hoşuma gitti gerçekten. Özellikle de ilk bayan arkeoloğun çıkartması çok hoşuma gitti. Evet ya. İlk bayan belediye, bayan demeyeyim, kadın diyeyim. İlk kadın belediye başkanının da buradan çıkması çok ilginç, çok güzel. Gerçekten. Tabii, aslında ben sevmiyorum. Hani kadın erkek, kadındır, erkektir, ilktir, şudur budur sevmiyorum. Yeter ki güzel şeylere imza atılsın. Kesinlikle. Ayrıca Jale İnan'ın bu heykelin üst tarafının babaları müthiş bir şey. Evet. Eserlerimiz yani ülke dışına çıkmasın. Çünkü bunlar kültür mirası ve gerçekten 2000 yıl dayandıysa bizim de onları korumak vazifemiz diye düşünüyorum. Böyle saat kaç saat sürdü? Şu anda 5'e çeyrek var. Sizler de gezin, görün ama her şeyden önce öğrenerek gezin, bilerek gezin. Çünkü bildiğiniz zaman burada hayal kurabiliyorsunuz. O yüzden ön bilgi ve
mutlaka gezilmesi gereken yerler. Çok ders alabileceğimiz şeyler var çünkü. Görüşmek dileğiyle.